Merhaba arkadaşlar, ben Yiğit. Geçtiğimiz günlerde gündem ne yazık ki Duru Pakard'ın cinayetiyle sarsılmıştı. İşin acı yanı kızın daha 14 yaşında hayatın bağrında olması ve katilinin de ben ona kansız demek istiyorum. Kansızın da 17 yaşında olması. Şimdi bu haber hepimizi üzdü biliyorum. Maalesef ki ortada böyle bir gerçek var. Bazı ihmaller ve sorumsuzluklar var. Ben de bunlara karşı bazı yorumlarda bulunacağım. Ama öncelikle size olayı anlatayım. Olay Edirne'de Gazi Osman Paşa Ortaokulu'nun bahçesinde yaşanıyor. İddiaya göre saat gece 2 sularında falanmış. KCA isimli 17 yaşındaki şahıs iddiaya göre silahıyla oynarken Duru Pakarda'yı göğsünden bir kurşun ile öldürüyor. Tabi olay yerinde 5 arkadaşlarmış ve arkadaşları silah patladıktan hemen sonra acil durum ekiplerine haber vermişler. Ama ne yazık ki Duru Pakarda tüm müdahalelere rağmen kurtarılamıyor. Öncelikle ben bu KCA isimdeki şahsa şüpheli demek istemiyorum. Bu bildiğin kansızlık. Neden kansız olduğunu size açıklayacağım ama ondan önce bir ifadesini söyleyeyim. Olaydan hemen sonra verdiği ifadeye göre işte silahımda tek kurşun vardı. Elimden çıkarıp elime aldığım sırada birden ateşe alıp patladı. Nasıl olduğunu anlamadım. Olay kazara olduğu gibi ifade vermiş. Şimdi akıllara burada bazı sorular geliyor. 17 yaşındaki bir çocuğun belinde silahın ne işi var diye. Gayet haklısınız. Öncelikle bu kansız zaten normal bir çocuk değil. Araştırmalara göre zaten 8 ayrı suçtan dosyası varmış. Hani kendilerini sürekli bela diye tanıtırlar ya. Kavgadan ve olaydan uzak olmayan tipler. Aynı o tipten bir çocuk. Daha 17 yaşında mafya triplerine girmiş ve kendini bir şey sanan bir çocuk. Gecenin ikisinde okul bahçesinde arkadaşlarına silahla hava atacağım diye maalesef 14 yaşındaki bir kızın canına kıydı. Bir diğer iddia da Duru Pakardı ile bu çocuğun sevgili olduğu yönündeydi. Okulun kamera ve ses kayıtlarından alınan bilgilere göre Duru Pakardı ile bu çocuk sevgili ve gece ikisinde bir yüzleşme için buluşuyorlar. Yanlarında da 3 tane arkadaşı var. Çocuk tabii yanına silahla geliyor. Maksat kızı biraz korkutmak belli. Aralarında ne konuştuğunu yaşanı tam bilmiyorum ama çocuk kızla ayrıldığı için kızdan ceketini isterken silahı ona doğru doğrultuyor. Silah bir anda ateş alıyor. Ve ne yazık ki kız orada yaşamını yitiriyor. Şimdi bu olayın ardından birçok sorumsuzluk ve ihmaller silsilesi ortaya çıktı. Örneğin bir ailenin 14 yaşındaki kızını gece saat 2 sularında dışarı çıkmasına izin vermesi gibi. Şimdi burada bazı kişiler beni eleştirebilir. İşte burası özgür bir ülke. Neden böyle konuşuyorsun? Arkadaşlar bakın siz kendi çocuğunuza güvenebilirsiniz tabii. Onda hiçbir sorun yok. Gece geç saatlere kadar dolaşabilirdi ama çevresindeki insanlara kesinlikle güvenmeyin. Yani bu örnekte olduğu gibi olaylar doğabiliyor sonuçta. Ben şahsen o ailenin yerinde olsaydım kesinlikle gece geç saatlerde kızımın özellikle bu tarz kişilere dışarı çıkmasına izin vermezdim. Bakın kesinlikle ona olan bir güven söz konusu değil burada. Tamamen çevreyle alakalı bir durum. Bilmiyorum bazılarınız linçleyebilir, bazılarınız destekleyebilir. Bu benim şahsi düşüncem. Yani bu tarz olayların olmaması için bana göre de bu bir önlem arkadaşlar. Katil çocuğun ailesini zaten eleştirmeyeceğim. Çünkü eleştirilecek bir yanı kalmamış. Henüz 17 yaşında 8 ayrı suçtan bir dosyası varsa zaten bu sorumsuz bir ailedir. O yüzden onlara fazla bir şey demek istemiyorum. Bu tamamen ailenin sorumsuzluğuyla alakalı bir şey. Çocuğa gelecek olursam da neden bizim ülkemizde bu tarz mafyacılığa, kabadayılığa, ne bileyim mahalle abiliğine özenti var inanın ki bilmiyorum. Belki bazı çıkan dizilerin de etkisi olmuş olabilir. Örneğin 01 gibi saçma sapan bir dizi birçok genci etkiledi. Bunun herkes farkında. Veya sosyal medyanın bir etkisi olabilir. Örneğin sosyal medyada bu tarz kişiler belli ki çok rağbet görüyor. Bazı çevrelerden demek ki belirli bir ilgi geliyor ki gençler bu tarz saçma sapan kişiliklere bürünüyorlar. Veya gençlerin kendi aralarında havalı görünen bir şey olabilir. Örneğin hiyerarşi kurmak gibi. Yani bu tarz kişilikler onlara çok çekici geliyor olabilir. Ben böyle düşünüyorum. Öte yandan kızlar için de bir eleştiride bulunacağım burada. Neden çevrenizde efendi, dürüst, kendi işinde gücünde erkekler varken hani bu tarz belalı kişilerin peşine gidiyorsunuz? İnan anlamıyorum. Tamam bu doğada da var. Mesela erkek hayvanlar genelde birbirleri arasında savaşır ve genelde güçlü olan kazanır. Ve bu diğer dişileri elde etme hakkını doğurur. Ama arkadaşlar bence bizi yani insanları hayvanlardan ayıran çok önemli bir özelliğimiz var. Aklınız. Hani neden aklınızı kullanmak istemiyorsunuz? Etrafınızdaki dürüst insanları görmek yerine gidip böyle saçma sapan belalı insanlara yanaşıyorsunuz inan anlamıyorum. Ben de bu olayı içgüdüsel bir durum olarak yorumluyorum. Bilmiyorum katılıyor musunuz? Tabi bu yorumlarımı sadece Duru Pakardı üzerinden anlatmıyorum. Kendisine Allah rahmet eylesin. Bir genel üzerinden bahsediyorum. Çünkü gerçekten de Türkiye'de kızların ve erkeklerin birçoğu bu şekilde. Eminim zaten siz de bana hak vereceksinizdir. Sonuç olarak arkadaşlar olan yine 14 yaşındaki küçük bir kızı oldu ne yazık ki. Parantez içinde hasımlar olduğu için silah taşıyan bir kansız. Bugün bu kızın ölümüne sebep olmasa yarın başka birinin ölümüne illaki sebep olacaktı. O yüzden umarım bu şahıs, bu kansız en ağır cezalardan birini alır. Yıllarca gün yüzü göremez ki zaten bu potansiyel bir katildi. Dediğim gibi burada birçok sorumsuzluk var. Ama insan aslı kendinden sorumludur. O yüzden umarım bu tarz olaylar daha fazla yaşanmaz. Herkes otursun ve doğruyla yanlışı bir düşünsün arkadaşlar. Ona göre kararlar verin. Söyleyeceklerim bu kadardı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda bildirin. Eğer beğendiyseniz abone olabilirsiniz.